Selamlar dikiş sınıfından. Bu bizim kız çocuk manto dikimi ikinci videomuz. Bir önceki videomuzda bu mantonun astarlama kısmına kadar olan dikiş aşamalarını paylaşmıştık. Bu videomuzda da bu astarı buna nasıl diktik, yaka ve klapa dikişini nasıl yaptık onu anlatacağız. Siz de videomu takip ederek durdura durdura böyle bir kız çocuk manto dikebilirsiniz ve astarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı lütfen unutmayın. Bir önceki videonun linkini de aşağıya bırakıyorum. Kalıp bilgisi ve kesim aşamaları, dikim aşamaları hepsi orada olacak. Keyifli seyirler herkese. Herkese merhaba yeniden dikiş sınıfından. Dergimizi, kalıplarımızı, astarımızı ve malzemelerimizi hazır ettikten sonra kalıp açıklamalarını yeniden okuyacağız. Kalıbımızı inceleyeceğiz sizinle birlikte. Bir önceki videomuzdaki dikiş paylarına göre astarda 1,5 santim dikiş payı vermemiz gerekiyor. Kalıplarımız hazır. Şimdi kumaşımızı tersinden gene kenarı kenarına, masanın kenarına gelecek şekilde iğneliyoruz ve kaymasını önlüyoruz. Çünkü astar kumaşı çok kaygandır. Her kumaşı iğnelediğimizden daha fazla iğnelememiz gerekir. Keserken ve işaretlerini alırken kaymasın diye bol bol iğne takıyoruz. Düz bayıplık işaretlerini aldıktan sonra kalıplarımızı yerleştiriyoruz. Astar dikiş paylarımız 1,5 santimetre demiştim. Uçan kalemimle işaretlerimi alıyorum. Gene kol işaretlerim önemli, bunu da biliyorsunuz. Aynı mantoyu nasıl kestiysek bu şekilde keseceğiz ve hatta mantoyu nasıl diktiysek o şekilde bir manto daha astar kumaşından dikmiş olacağız. Sadece bunda klapa parçaları astara dikilecek. Bu astarlama tekniğinin bir yöntemi, yani birkaç yönteminden biridir. Bu videoda bu tekniği göstereceğim. Kaban dikimi oynatma listesinde, dış giyim oynatma listesinde diğer astarlama videolarına da bakabilirsiniz. Alta linklerini de şu an bırakacağım zaten. Şimdi mantoyu nasıl yaptıysak aynı işlem basamaklarına göre astarı da dikiyoruz. Pilileri yan dikişlere doğru katlıyoruz. Aynı. Hiçbir farkı yok. Tekrar düz dikişlerini diktikten sonra dikişlerini ikiye açıp ütüleyeceğiz. Ve kontrollerimizi yapacağız. Kesim, dikiş, ütü, kontrol. Kesim, dikiş, ütü, kontrol. Bu aşamaya getirdik. Kontrollerimizi yapıyoruz. Bir aksilik olmadığını da böylece görüyoruz. Sıra geldi klapa ve arka pervaz parçalarımızın astar parçasıyla birleştirilmesine. İşaretlere ve kavisine dikkat ederek arka parçayla pervazı, ön astar parçalarıyla klapayı iğneliyoruz ve teyelliyoruz. Teyelledikten sonra tekrar bir kontrollerimizi yaptıktan sonra makinede dikilecek hale getiriyoruz. Burada gene dikkat etmemiz gereken bir şey var. Astar kumaşımızın çok kaygan olduğu, manto kumaşımızın da kaygan olmaması. Bu iki kumaş farkının birbirine uyumlu olması için bol iğnelemek veya teyellemek gerekiyor. Hem iğneleyip hem teyellemek de olabilir. Makinelerimizi çektikten sonra gene şöyle bir genel görüntüsüne bakıyoruz. Şimdi sıra arka pervazda. Arka pervazın da makine dikişi bittikten sonra geçiyoruz. Ütümüzü elimize alıyoruz ve dikişlerimizi ikiye açarak düzgünce ütülüyoruz. Gene burada astarın ince, mantoluk kumaşın kalın olduğunu ve ütü ısımızı ona göre ayarlamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum size. Hem tersinden hem düzünden dikişler ikiye açılarak aşama aşama ütülenecek. Astarın her aşamasında da aynı mantoda olduğu gibi ütüleme yapıyoruz. Parçalarımızı ütüledikten sonra şimdi ip kalmış mı? Evet, onları temizliyoruz ve gene aynı manto dikişinde olduğu gibi omuzları ve yan dikişleri birleştiriyoruz. Aslında ikinci bir mantoyu dikiyoruz.
Astarlama böyle oluyor. Gene yan işaretlerine, kol işaretlerinin hepsine dikkat ediyoruz. Hatta astarda çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor ki herhangi bir farklılık oluşmasın. Makinalarımızı çekip ütülerimizi yaptıktan sonra kol işaretlerimizi kontrol ediyoruz ve kol alt dikişini birleştirip makinesini çekeceğiz. Kol alt dikişini de ütüledikten sonra kollarımızı gene aynı mantoda olduğu gibi kol alt dikişi, kol ortası, ön kol işaretlerini denk getirerek kavisli yerlerine de dikkat ederek dikey iğnelerle iğneleye iğneleye kolumuzu takıyoruz. Kolumuz takıldıktan sonra makinesi çekilecek. Tekrar ütüsü yapılacak. Bakınız elimin hareketlerine çok dikkat edin lütfen. Döndüre döndüre sürekli bol bol iğneliyorum. Kolum artık makine dikişi ve ütü için hazır oluyor. Astarımızın tüm makinaları ve ütüleri bitti. Kolları takıldı. Kontrolleri yapıldı. Gayet güzel görünüyor. İkinci bir mantoyu diktik. Şimdi biritlerini çalışacağız. Mantomuzun biritleri var biliyorsunuz. Birit yapmamız gerekiyor. Verev parçalardan kestim. 16'ya 3 santim. Biritlerimi hazırladıktan sonra mantomu çıkarıyorum. Kız çocuk olduğu için sağa sola kapanacak iliklerimi, yani birit iliklerimi mantomun üzerine iğneliyorum. Yerleri işaretliydi zaten. Şimdi astarın tersini çeviriyorum. Kollarını içeriye soktum. Ve ilk önce kol ağzını yapacağız. Bu birinci teknik. Gene dediğim gibi farklı teknikler de var. Biz ağız ağza öpüştürme tekniğiyle bunu yapacağız şimdi. Bakınız sanki kıvırmışım gibi oraya bir tane mandal takıyorum. Buralarını çok dikkatli izlemenizi rica ediyorum sizden. Karışık gelebiliyor. Eğer isterseniz sadece bu konuyla ilgili ayrı bir video çekerim. Mandal takıyorum yüzünden. Sanki kol ağzı çevrilmiş gibi gözüksün istiyorum. Kolumu çevirip avucumun içine aldıktan sonra tersinden astarı ve mantonun kol ağzını ağız ağza gelecek şekilde mandallıyorum. Kol alt dikişlerinin denk gelmesi çok önemli ve kol ortasının avucumun içine aldım, çıkardım, yüzü yüzüne bakacak şekilde kolu ve astarı karşılıklı tuttum. Mandallıyorum. Karşısına bir mandalı koyuyorum. Bakın tekrar koyuyorum. Buradan bir makine çekeceğiz. Makine çektikten sonra kıvırdığımızda çok temiz bir kol ağzı elde etmiş olacağız. Makinalarını çektim. Bakınız bu şekilde görünmesi gerekiyor kolun. Elimi çeviriyorum, içine çekiyorum ve kol ağzını kontrol ediyorum. Gayet temiz bir kol ağız dikişi elde ettim. Ütüleyip buraya 2,5-3 santimden bir düz tel alıyorum ki ütülendikten sonra astar işlemin bitene kadar kaymasın, gözüksün diye. Elinizde gizli dikişleri de bastırabilirsiniz. Ben de bastırmayı düşünüyorum. Artık astarımızla mantomuzu birleştireceğiz. Kollarını tekrar çekiyorum. Dışarıya çıkarıyorum. Arka yakamın tam ortasını bularak klapamın arka ortasıyla birleştiriyorum. Dikişleri ve bütün işaretleri birbirine denk getirerek iğneliyorum. Yuvarlak dönüşlerim ve işaretlerim var. Onlara dikkat ediyorum. İğneledikten sonra mutlaka bir tel alacağım ki klapam çok düzgün dönsün. İşaretler burada çok önemlidir. Hanımlar bakın iliklerim de arasında kaldı. Eğer işaretlerim olmasaydı mutlaka kaymalar ve ölçü bozuklukları yaşayacaktım. Şimdi iğnelediğim yerlerden dikiş payım kadar zaten sabun işaretinde vardı. Güzelce teyelliyorum. Teyelledikçe de iğnelerimi çıkarıyorum. Teyelledikten sonra şöyle küçük bir kontrol yapıp düz dikiş makinesini çekeceğim. Evet, teyelim bitmek üzere gördüğünüz gibi. Bunlar önemli ayrıntılar. Dikişi sanata döndüren ayrıntılardır ve çok çok önemlidir. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Klapamın ucundaki nereye kadar dikeceğim işaretlerini tekrar işaretliyorum unutmamak için ve makinalarımı çekiyorum. Yuvarlak köşelerimi düzgünce dönüyorum.
Tam teyarlediğim yerden ve dikişler mutlaka ikiye açık olacak şekilde. Çünkü içinde biliyorsunuz ki kalınlık yapar. Tekrar diğer ucuna geldim. Yuvarlak yakamı dönüyorum. Yavaş yavaş dikiyorum. Tam sonuna geldiğimde 1,5 santimlik boşluk olacak orada ki klapamı tekrar dikebileyim. Şimdi fazlalıklarımı kesip çıtlatma yapmam gereken yerlerde çıtlatma, uçurma yapmam gereken yerlerde uçurma yapacağım ki klapam rahat dönsün, içte kalınlık yapmasın. Paylarımı temizliyorum, çıtlatmalarımı düzgünce yapıyorum. Mantomu yüzüne çeviriyorum. Kollarımı içine çekiyorum. İyice oturduğundan emin oluyorum. Dikişleri denk getiriyorum. Ve şimdi telle burasını mantomun yüzü tersine 1 milim kayacak şekilde teyelliyorum. Klapam içe doğru kayacak şekilde teyelledikten sonra tabii ki ne yapacağım? Ütü yapacağım. Evet, bu aşamaya kadar kontrollerimi yapıyorum. Şimdi sıra geldi etek ucuna. Etek ucunu tersine çevirip mantomu içine sokup önce klapaların uçlarını eşitleyip ölçülerini kontrol edip ortaya doğru iğneleyeceğim. Ortada bir boşluk bırakacağım ki mantomu geriye çıkarabileyim. Bakın, dikişleri de denk getiriyorum. 1 santimden ya da dikiş payına ne kadar verdiyseniz o kadar ölçüden buraya makine çekeceğiz ve ortasını boş bırakacağız. Makinalarımızı çektikten sonra paylarımızı temizleyip çıtlatmalarımızı yapıyoruz. Yaptıktan sonra mantomuzu yüzüne çevirip köşelerini elimizle oturtuyoruz. Kontrollerimizi yapıyoruz. Bakıyoruz. Şimdi sarkan bir yeri var mı veya kasıyor mu astar, onu kontrol ediyorum. Etek ucunda açık bıraktığım yeri iğneleyerek elimde gizli baskı dikişiyle bastırıyorum. Bastırırken iğnemi, ipliğimi çift kat yapıp düğümlüyorum ki sağlam olsun diye. Gizli dikiş dediğimiz, içinden yürüterek yaptığımız dikişi de bir videomda size gösteririm. Bitirdikten sonra kesiyorum, tekrar bakıyorum. Düğmelerimi dikmiştim. Askı zincirimi diktim. Koltuk altında, arka ortasında, yan dikişin birkaç yerinde ve etek ucunda çift taraflı tela veya elde baskı yapabilirsiniz. Şimdi mantomuz güzel bir bitmiş ütü istiyor. Bir iki yerinden baskı dikişi yaptıktan sonra ben de bitmiş ütümü yapıp son kontrollerimi yapacağım ve bitmiş halini sizinle paylaşacağım. İnşallah yeğenimin üzerinde de paylaşabilirim. Sonradan ekliyorum genelde fotoğrafları. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Ütülerimizi ve kontrollerimizi yaptık. İç dış gösteriyorum. Çok güzel bir çalışma oldu. 2 video halindeydi biliyorsunuz. İlk videoyu da yüklemiştim. Bu da astarlama videomuzdu. Dikiş sınıfında kalın. Sevgiyle kalın. Yeni projelerde görüşmek üzere.